Electrical Schematik uygulaması içerisinde bir proje açmak için Home sekmesinde Electrical Project komutuna giriyoruz dedik. Girdiğimiz zaman şöyle bir pencere açılıyor. Bu pencere içerisinde bizim daha önce yapmış olduğumuz projeler ve şurada New diyerek yeni bir proje oluşturabiliyoruz. Hep beraber o zaman New diyelim, bir proje açalım. Şimdi New dediğiniz zaman ilk karşınıza çıkacak pencere Template seçimi olacak. Bu template seçimine baktığınız zaman ANSI standardı, Çin standardı gibi standartları görüyorsunuz. Biz Türkiye'de EAC standardını kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden EAC standardını seçiyoruz. OK diyelim. Sonra bir dil seçimi geliyor. Bu proje dilidir, uygulama dili değildir. Uygulamayı İngilizce kullanıyor olabilirsiniz ama projeyi Türkçe ilerletebilirsiniz. Türkçe ilerletmekten kastım da antetleriniz Türkçe olacak. İşte otomatik sembolle beraber gelen yazılar Türkçe olacak vesaire. Ama tavsiyem şudur: uygulamayı hangi dille kullanıyorsanız projeyi de o dille kullanmanızdır. Tabii bu bir zorunluluk değil. Tamamen kafanızın karışmaması için söylediğim bir şey. İsterseniz buradan Türkçe dilinde seçebilirsiniz. Ben İngilizce kullandığım için burayı da İngilizce olarak bırakıyorum. OK dedim. Bir sonraki pencerede projemizin detaylarını gireceğiz. Yukarıya projenin title'ı yani ismi. Ben buraya Electrical eğitimi diyorum. Proje numarası, varsa bir proje numarası, bunu girebilirsiniz. Müşteri bilgilerini girebilirsiniz. Kendi bilgilerinizi girebilirsiniz. Dolayısıyla proje ile ilgili bilgileri bu pencerede girebilirsiniz arkadaşlar. Burada girdiğiniz bilgiler antetinize de yansıyacaktır. Buraya ABC makine. Şuraya da Erdem. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz, doldurabilirsiniz. Adresleri girmiyorum. OK dedim ve projemin oluşturulmasını bekliyorum. Şu anda Electrical benim için bir proje oluşturdu. Bu projeye sol tarafa baktığım zaman 4 tane sayfa atmış oldu. Şimdi şu pencerelerle de ilgili kısa bir bilgi vereyim. Ben sol tarafa topladım bütün pencereleri. Siz de sağ tarafta olabilir. Yani şöyle görüyor olabilirsiniz bazı pencereleri. Ben ekran daralmasın, çalışma alanım geniş olsun diye bütün pencereleri sol tarafta topluyorum. O yüzden eğer siz de böyle çalışmak isterseniz bu pencereleri tutup sürükleyip istediğiniz bir yere koyabilirsiniz. Ben sol tarafta istediğim için sol tarafta şu çıkan sembolün ortasına bunu bırakıyorum ve sol taraftaki yerini alıyor. Ben bu şekilde çalışıyorum. Gün içerisinde de ben de burada, siz de sağ tarafta olabilir. Buna da dikkat edin, baştan söyleyeyim. Şimdi biz sayfaları nerede görüyoruz? Şurada sayfalar, yani page kısmı var. Burada görebiliyoruz. Ne oluşturmuş? Electrical eğitim diye bir proje oluşturduk. Bir tane book oluşturmuş, kitapçık oluşturmuş. İçerisine de sayfalar koymuş. Biz istediğimiz zaman doküman book yazan kısma sağ tıklayarak new dedikten sonra buradan yeni bir kapak sayfası, yeni bir şema, line diagram, mix şema veya data files, işte PDF ekleyeceğim dışarıdan veya DXF ekleyeceğim dışarıdan. Bu sadece attach olarak düşünün bunu. Bir sayfa olarak düşünmeyin. Bunları ekleyebiliyorum veya folder diyebiliyorum. Karmaşık elektrik tasarımlarında sayfalar arttıkça artıyor. Çok fazla sayfa olabiliyor. O sayfaları bu şekilde folderla da gruplayabilirsiniz. Veya book oluşturursunuz, kitapçık oluşturursunuz. Yine bu karmaşayı, bu uzun sayfaları, çok sayfaları gruplayabilmek için Electrical eğitim üzerine sağ tıklarsınız. New book diyerek yeni kitapçıklar oluşturup onların içerisine yeni sayfalar ekleyebilirsiniz. Bunu eğer projeniz büyükse projenizdeki gruplara göre de yapabilirsiniz. İşte bir makine grubu vardır. Makinenin işte ön tarafında pano vardır. Pano grubu dersiniz, bir kitapçık oluşturursunuz. İşte konveyör grubu dersiniz, bir kitapçık oluşturursunuz gibi düşünebilirsiniz.
Sayfalara göz attığımız zaman da cover page, bildiğiniz kapak sayfası. Burada revizyonları direkt takip edebilirsiniz. İşte revizyon verme işlemleri var. Bugün eğitim içerisinde dahil olmayacak ama ilerleyen zamanlarda kullanabilirsiniz. Onu gösteririz. Drawing listler, tek resim listem olacak. Line diagram, tek hat şemam olacak. Ve electrical şema yazan yerde de çok hat şemam olacak arkadaşlar. Bunların üzerinde çalışacağız. Yine her sayfa açtığınız zaman yukarıya da bunları sekme olarak geldiğini görebilirsiniz. Ben şimdi bu sekmeleri tekrardan kapatıyorum. Evet, devam ediyorum. Şimdi tek hat şemasıyla işlemlerimize başlayacağız. Tek hat şeması arkadaşlar bir elektrik şeması, şimdiye kadar görmüş olduğunuz elektrik şemalarından biraz daha farklı olacak. Adı üstünde zaten line diagram, tek hat şeması. Biz elektrik şemamızın basit, okunabilir halini burada oluşturacağız. Piyasada farklı çeşitlerde yapılan tek hat şemaları var. Electrical onlardan biraz daha farklı. Hem elektrikçilerin hem mekanikçilerin aynı proje üzerinde çalışması için biraz daha görsele önem verilmiş. O yüzden farklılıklar görebilirsiniz. Eğer tek hat şeması kullandıysanız daha önce. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Tek hat şeması açtığım zaman yukarıda line diagram diye bir sekme göreceksiniz. Şematik kısmına geldiğimiz zamansa, electrical şematiğe çift tıkladığım zamansa yukarıda şematik diye bir sekme göreceksiniz. Bu da bize şunu söylüyor. Line diagramda farklı komutlarla, çok hat şemasında farklı komutlarla karşılaşabilirsiniz. Bir mix şema vardı hatırlarsanız. Şurada dokümana sağ tık new dediğim zaman mix şema vardı. Eğer mix şema kullanırsanız yukarıda hem line diagram hem şematik diagram sekmesini görürsünüz. Evet, line diagrama geri geldik. Line diagrama geri geldik. Burada hemen sembol ekleyerek, kablolama yaparak işlemlerimize başlayalım. Şimdi line diagram sekmesinde en sol tarafta insert sembol, sembol ekle komutu var. Sembol ekle komutuna insert sembole girelim. Sol tarafta bir pencere çıktı. Diyor ki bu sembolü ekleyeyim mi? Şöyle hemen mouse'un ucunda bu sembol var. Hayır, bu sembolü ekleme. Other sembol diyorum. Başka sembol ekleyeceğim diyorum. Beni kütüphaneye yönlendiriyor. Kütüphaneden diyor o zaman bana bir tane şey seç. Sembol seç. Sol tarafta classification sınıflar var. Sınıflarım var. Hangi sınıfta ne ekleyeceksem ona göre seçim yapabilirim. Buradaki tek hat şemasındaki sembollere dikkat ederseniz görsel, az önce bahsettiğim gibi görsele önem verilmiş. Çünkü buradan elektrik şemalarından hiç anlamayan birisi bile gelip bu proje üzerinde fikir sahibi olabilsin diye. Ben şu anda pompa kullanacağım. Şuradaki pompayı kullanacağım. O yüzden bu motor klasını seçiyorum. Buradan pump'ı seçiyorum. Select dedim. Mouse'un ucuna geldi. Mouse'un ucuna gelen sembolü şöyle sayfanın herhangi bir yerinde bırakıyorum. Bıraktığım anda şöyle bir pencereyle karşılaşacaksınız. Bu pencereyi gün içerisinde veya electrical kullanırken çok sıklıkla kullanacaksınız arkadaşlar. Çünkü her sembol eklediğinizde bu pencereyle karşılaşacaksınız. Sembol ekledikten sonra size diyor ki bu ürün için, bu sembol için bana bilgilerini ver. İşte ne bilgisini ver? İşte mark, root, numara bilgilerini ver. Bunlar basic olması gereken şeyler. İşte aşağıda lokasyon, fonksiyon bilgileri var. Birazdan lokasyon kısmına gireriz. Bir lokasyon oluştururuz. Şurada power, speed, işte gücünü ver, hızını ver çünkü motor ya bu. Ona göre manufacturer data kısımları geldi. İşte description ver vesaire vesaire. Şimdi ben de diyorum ki ya bu kısımları, bu ürünle ilgili kısımları ben kendim doldurmak istemiyorum. Ben bir üretici seçeyim. Bu bilgiler üreticiden gelsin. O zaman ne yapıyorum? Yukarıda Manufacture Part and Circuit kısmı var. Bir sekme göreceksiniz. Bu sekmeye geliyorum. Sekmede de Search arama butonumuz var. Search diyorum. Beni bu sefer de şeye yönlendiriyor. Manufacture Part yani üretici kütüphanesine yönlendiriyor.
Bu üretici kütüphanesinde de yine aynı şekilde klaslarımız var ve filtrelerimiz var. Bu filtreden ben bakın motor sembolü seçtiğim için class otomatik olarak motor olmuş. Tip base tamam. Manufacturer burada birçok üretici görebilirsiniz. Tabii şu anda bunları burada görüyorsunuz ama içine baktığınız zaman herhangi bir şey bulamayabilirsiniz. Çünkü ilk kurulumda basic kullanabileceğiniz şeyler gelir. Firmaların ürünleri gelir. Daha sonradan kütüphaneye bunları eklemeniz gerekir. Nasıl ekleneceğini de gün içerisinde göstereceğim. Şimdi motor grubunda ben direkt aratıyorum. Herhangi bir şey girmiyorum. İsterseniz şey diyebilirsiniz. Mesela ben biliyorum kardeşim istediğim motoru. LS ile başlıyordu kodu ama gerisini hatırlamıyorum diyebilirsiniz. Referansa LS yazdım. Search dedim. Şöyle aradığım filtre ile ilgili ürünleri bulmuş oldum. Bulmuşken de bunları ekleyelim. Mesela şurada şöyle bir ürünüm var. Bir motorum var. İşte Leroy Summer üreticisine bağlı 4 fazlı, 3 fazlı bir motorum var. Motoru seçtiğin zaman aşağıda bakın 4 tane motor ucunun bir tane ground ucunun olduğunu görüyorum. Terminal numaralarının U, V, W, M olduğunu görüyorum. Tamam bu benim işimi görür diyorum. Ve şuradaki artıya basarak veya buradan çift tıklayarak şu kısma gelmesini sağlıyorum. Bu kısma geldiği anda da bu sembole bu üreticiyi atamış oluyorum. Tamam seçtiysek o zaman select diyelim. Buraya da geldiğini görüyorum bilgilerinin. OK dedim ve pencere kapandıktan sonra sembolü incelediğim zaman bu sembolü eklediğim üretici ile ilgili bilgilerin de sembol üzerinde geldiğini görmüş oldum. Şimdi şu konuyla ilgili biraz çok az detaya gireceğim. Bir parantez açacağım. Şimdi kütüphanelerden bahsettim az önce. Dedim ki işte sembol kütüphanesine yönlendiriyor. İşte üretici firma kütüphanesine yönlendiriyor. Bu kütüphaneler nerede? Yukarıda library sekmesi göreceksiniz. Kütüphane. Bu library sekmesinde bakın sembol kütüphanesi, 2D footprint kütüphanesi eğer 2 boyutlu pano tasarım yapacaksanız. Title block kütüphanesi, antet kütüphanesi yani şu aşağıdaki antet. Makro kütüphanesi, kablo kütüphanesi ve üretici firma kütüphanesi var. Bizim en sık kullanacağımız kütüphaneler manufacturing part ve sembol kütüphanesi olacak. Şimdi sembol kütüphanesine geldiğim zamansa burada tek at şemasında, tek at şeması için konuştuğumuz için bunu söylüyorum. Tek at şemasında siz bir sembol oluşturmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey şu. Bir tane sembol seçin. Şunlardan bir tanesini seçin. Çünkü şunu diyebilirsiniz. Ya tamam bu şekilde ben line diyagramını kullanayım ama benim kullandığım ürünün tek at şeması sembolü yok diyebilirsiniz. Benim kullandığım ürün sembolünü istiyorum diyebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Yapacağınız tek şey şu. Aradığınız ürünle ilgili veya kullanmak istediğiniz ürünle ilgili bir sınıfa girin. O sınıf içerisinde bir tane tek at şeması sembolü seçin. Kopyala. Yapıştır deyin. Sonra bu kopyaladığınız sembolü properties'ine girip kendiniz buradan özelliklerini girin. Sallıyorum şimdi ben. Bunu yapmanıza da gerek yok. Ben bunu detay olarak anlatıyorum. Sonuna ben ABC diye bir şey ekledim. Şunu da değiştireyim. Sonra ismini değiştirdim özelliklerinden. Sonra çift tıklayarak şuradaki resmi değiştireceksiniz. Bu kadar. Buradaki resmi sileceksiniz. Delete diyerek. Sonra yukarıdan da Draw sekmesinden Insert Image diyerek kendi resminizi alıp burada istediğiniz gibi büyütüp küçülterek buraya yerleştireceksiniz. Tek at şeması sembolü yapmak bu kadar kolay. Dolayısıyla bu şekilde kendi tek at şemalarınızı, kendi tek at şeması sembollerinizi de oluşturabilirsiniz. Parantezi kapatıyorum.
işlemlerimize devam edelim. Şimdi sembol eklemeye devam ediyorum. Yine line diagram sekmesine geldim. Insert sembol diyorum. Other sembol diyorum. Buradan dedektör sensör klasını seçiyorum. Burada bir limit sensörü var. Bu limit sensörünü seçiyorum. Yukarıda herhangi bir yere bırakıyorum. Sayfada herhangi bir yere bırakabilirsiniz. Bıraktığım anda yine ne geliyor? Diyor ki bana bu sembolle ilgili bilgileri ver. O zaman ben de diyorum ki tamam, üretici seçeyim. Manufacturer Part and Circuit kısmına geliyorum. Search diyorum. Şurayı kontrol ediyorum gözle. Dedektör sensör klasında mı? Evet. Omron seçili bende şu anda. Tamam, Omron'dan bakalım. Omron'u seçtiğim zaman şurada bir tane E2K ile başlayan bir sembol olduğunu görüyorum. Sizde de bu var mı? Şu Omron'un şu dedektör sensör modeli yok diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Kapatıyorum. Şimdi eğer benim istediğim üretici veya benim kullanacağım müşteri yoksa ne yapalım? Ne yapıyoruz? Onu anlatayım. Hep beraber ekleyelim. Library kısmına geldim. Manufacturer Part Management kısmına, üretici bilgilerini ekleyeceğimiz kısma gelelim. Açtım. Burası bizim üretici firmaların bulunduğu kütüphane. Diyorum ki benim kullanacağım üretici bilgileri yok. Ben ne yaptım? Gittim internet sitesinden bu üreticinin bilgilerine ulaştım. PDF ise PDF'ini indirdim. Bilgi ise bilgisini oradan aldım. Veya elimde o parça var zaten. Yazıyor etiketinde. Yapacağımız şey komuta girdikten sonra add manufacture part komutuna girip properties'ine o bilgileri yazmak. Referans. Benimle beraber yazın lütfen. E2K L13 Manisa Ceyhan 1. Şimdi bende olduğu için şuraya bir tire koyuyorum ve Y koyuyorum. Manufacturer kısmına açıyorum. Burada benim üreticim varsa seçiyorum. Yani ben Omron'u kullanacağım. Omron'u seçiyorum. Eğer üreticinizin ismi bu listede yoksa yazabilirsiniz. Bunu yazdığınız andan itibaren o üreticiler içerisine sizin yazmış olduğunuz üretici de eklenecektir. Bundan sonraki eklemelerinizi listeden bu üreticiyi seçerek yapabileceksiniz. Ama benim zaten olduğu için ben Omron'a geri dönüyorum. Class. Neydi bu? Dedektör sensördü. Hemen class'tan dedektör sensörü seçiyorum. Spesifik olarak alt dalları da var. Bunlardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Ben ona girmiyorum şimdi. Direkt dedektör sensör seçtim. Library kısmında seçelim. EAC'yi seçelim. Bu da şu oluyor. ANSI standardında bir şablon seçerseniz ANSI standardındaki şablonda bu library ürününü görmeyeceksiniz. EAC standardı seçerseniz göreceksiniz. Dolayısıyla EAC kullanacağımız için EAC kütüphanesinde olsun. Önemlidir. Bu 4 tanesi önemli. Şimdi önemli 5. kısım. Tip. Şimdi bu benim ekleyeceğim ürün. Base bir ürün mü? Yani ana bir ürün mü? Yardımcı bir ürün mü? Yoksa bir PLC mi? Yoksa bir PLC modülü mü? Bu da önemli. Örnek veriyorum. Ben bir kontaktör ekledim. Base. Bir de yardımcı kontaklar var. Onu neye eklemem lazım? Auxiliary olarak eklemem lazım. Yardımcı olarak eklemem lazım. Örnek veriyorum. Ben bir PLC modülü ekledim bilgi olarak. Ne yapmam lazım buradan? With interface veya without interface hangisiyse artık benim ekleyeceğim. Onu seçmem lazım.
Bunlar niye lazım aslında? Hem bu bilgilerin bir kısmı sembolün üzerinde gözükeceği için hem de bunları kolay bulmam için. Aşağıya geldiğim zaman aşağıda bazı bilgiler var. İşte serisini girebilirsiniz. İşte az önce dedim ki PDF vardır. PDF'ini indirmişsinizdir. O PDF'i buraya attach yapabilirsiniz. Yani datasheet kısmına gelip 3 noktaya tıklayıp oradan PDF'i attach yapabilirsiniz ki daha sonra bu şeyin bilgisi buymuş diyebilirsiniz. Mark root girebilirsiniz. Buradan B'ymiş mesela. Ben yine B'yi seçeyim. Derseniz ki yok kardeşim ben sensörlere B demiyorum. BL diyorum diyebilirsiniz. Veya SN diyorum diyebilirsiniz. Yazarsınız. Description bir tanım yazabilirsiniz. Bunlar alacağınız raporlarda da gözükecektir. Eğitim için eklenmiştir diye ben description'a yazayım. Aşağıya doğru geldim. Line diagram, şema, 3D part. Bu üreticiyi seçtiğim anda otomatik gelmesini istediğim sembolleri de seçebilirim. Line diagram sembolü. İşte ben bu line diagram sembolünü seçtiğim zaman bu üretici otomatik gelsin. Bu işte şöyle tıkladığım zaman beni sembol kütüphanesine yönlendirecek. Bu sembolü seçtiğim zaman bu üretici otomatik gelsin diyebilirim. Ama global çapta böyle ürünlere genelde line diagram ve şematik olarak sembol atamazlar. Çok spesifik bir ürününüz varsa ya tekrar üretici seçmek istemiyorum dediğiniz şeyler varsa onlara direkt buraya sembol seçebilirsiniz. Sembolü seçtiğiniz zaman üretici otomatik gelir. 3D part bu 3 boyutlu kullanacaklar için önemli. Bu üreticiyi kullandığım zaman şu 3 boyutlu parça gelsin önemli. 3 boyutlu kısmı anlatırken ileride eğer yaparsanız buraya da kısaca değineceğiz. Size'ları şu kısımda 2 boyutlu pano tasarımı için önemli. Bu üreticiyi kullandığınız ürünün 2 boyutlu pano tasarımındaki boyutları ne olacak? Önemli. Niye önemli? Çünkü 2 boyutlu pano tasarımı yaparken de birebir bir tasarım yapmanız lazım ki o ürün panoya sığacak mı sığmayacak mı onun kontrolünü yapıyorsunuz zaten. Dolayısıyla bunları da girebilirsiniz. Ben şimdilik geçiyorum. Aşağıda da diğer bilgiler var. Bunları da ben detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Bunları da girebilirsiniz. Şimdi burası önemli. Burada önemli kısımlara anlattık. Şu kısım da önemli ama buna şimdi girmeyeceğim. Burada herhangi bir işlem yapmıyorum. Neden yapmadığımı birazdan göreceksiniz. Çünkü böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Karşılaştığınız zaman ne yapmanız gerektiğini anlatacağım size. O yüzden buraya girmiyorum. Çok önemli bir kısım burası aslında. Birazdan gireceğim. Buraya kadar yaptıysak OK diyelim ve close diyerek de üretici firma bilgilerini girdiğimiz pencereyi kapatalım. Line diagram sekmesine geri geldim. Insert sembol dedim. Other sembol dedim. Dedektör sensör klasına geldim. Az önce seçmiş olduğum seviye sensörünü aldım. Yine sayfada herhangi bir yere bıraktım. Yine aynı şekilde bilgileri üreticiden alacağım diyorum. Manufacture Part and Circuit kısmına geliyorum. Search diyorum. Şimdi filtreleyelim bakalım. Hani bizim yaptığımız şeye göre. Yukarıya baktım göz ucuyla. Dedektör sensör tamam doğru. Tipe baktım base tamam. Manufacture Omron tamam. Hatta ben artık şey biliyorum. E2K ile başlıyordu. Tire bilmem ne diye gidiyordu. Oraya yazmıyorum. Search dedim. Geldi. Hemen bakıyorum. Benim eklediğim şey burada. Ürün burada. Eğitim için eklenmiştir diye zaten description'da da yazmıştım. Burada hemen çift tıklıyorum. Aşağıya gelmesini sağlıyorum. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekmiş olması lazım. Az önce motor seçerken ya şurada bir şeyler çıkıyordu. Hani bunu seçtiğimiz zaman bir şey çıkmadı. Dememiz lazım. Bunu birazdan anlatacağım. Ama burası her zaman dikkatinizi çeksin. Aşağıya aldım. Tamam bu ürünü kullanacağım diyorum. Select dedim. OK dedim. Kapattım. Bakıyorum benim sembolün üzerine üretici firmamdaki referansım gelmiş. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Yine line diagram, yine insert sembol, yine other sembol,
Bu sefer bir şey ekleyelim. Clemens grubu. Şurada bir Clemens'imiz var. Terminal grubumuz var. Bir line diagram sembolü. Zaten en sık kullanılan kısım bu. Bu size her türlü yeter. Select dedim. Bunu da şuraya bir yere koydum. Şimdi genel olarak arkadaşlar terminallerde yani Clemens'lerde üretici firma seçmiyorum ben. Siz de seçmeyebilirsiniz. Terminal grubu ile ilgili spesifik bir şey göstereceğim size. Nereden ekleyeceğimizi. Çünkü terminal gruplarında şeyler oluyor. Terminallerin birbirine bağlantıları, jumper'lar, atlamalar, grup, Clemens'ler vesaire oluyor. Onların nereden yapılacağını göstereceğim. Onun haricinde başka detaylara da gireceğim. Genel olarak Clemens'lerde herhangi bir şekilde üretici firma şu anda atmanıza gerek yok. Okey dedim, geçtim. Herhangi bir şey yapmıyorum. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Sayfa biraz küçük geldi bana. O yüzden sayfayı biraz büyüteceğim. Hem de onu da göstermiş olayım size. Sol tarafta bizim sayfalarımız vardı. Line Diagram sayfası. Bu Line Diagram sayfasına sağ tıklayalım. Properties, özellikler kısmına gelelim. Buraya geldiğimiz zamansa burada sayfa ile ilgili özellikleri görüyorsunuz. Burada Title Block, Annotate kısmı var. Bu Annotate kısmında bir şeyler yazıyordur şu anda. Aynı olmayabilir sizinle benimki. Sonundaki 3 noktaya tıklayalım. Burada diğer annotate'leri görüyorsunuz. Değiştirebilirsiniz. Ama ben şu anda A3'ü kullanıyormuş benimki. Ben biraz daha bunu büyüteceğim. A2'ye getiriyorum. A2'de bir tane varmış hazırda. Bunu seçiyorum. Select diyorum. Sonra açık olan pencereyi de OK diyerek kapatıyorum. Şu şekilde sayfayı büyüttüm. Siz bu şekilde sayfayı büyütebilirsiniz. Farklı annotate'ler kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle topluca bir seçim yapıyorum. Şöyle mouse'la seçim yapıyorum. Sonra buradan bir tanesini tutup şöyle sağ tarafı bir yere alıyorum. Evet. Şimdi sembolleri buraya koyduk. Şimdi bunların bağlantısını yapalım. Bağlantılarını yapmak için de, kablo bağlantılarını yapmak için de kullanacağımız komut Line Diagram sekmesinde Draw Cable arkadaşlar. Draw Cable komutuna giriyorum. Sol tarafta bana birkaç tane şey söylemiş. İşte F1, F2, F3, F4 şeklinde renkler. Tek şemasında çok önemli değil benim için buradaki renk ve çizgi stili. Eğer sizin için önemliyse Management kısmına gelip buradan yine şeyleri değiştirebilirsiniz. İşte Description değiştirebilirsiniz, Color değiştirebilirsiniz, Line Tip değiştirebilirsiniz veya Add diyerek kendiniz ekleyebilirsiniz. Benim için şu anda önemli değil. O yüzden ben var olanı kullanacağım. Yapacağım şey şu. Geliyorum şu sembolden normal AutoCAD'de çizer gibi Clemens grubuna bağlantı yapıyorum. Bağlantı yaparken şeye dikkat edin. Sembolü tuttuğuna dikkat edin. Yani şu yeşil simgenin çıktığına dikkat edin. Bıraktığınız zaman da sembolün bittiği yerde şöyle bir noktanın oluştuğuna dikkat edin. Eğer bu nokta oluşmazsa bağlantı yapamamış demektir. Bu arada bende Snap kapalı, atlamalar kapalı. Siz de kapatabilirsiniz. Sağ alt tarafta şöyle bir simge göreceksiniz. Snap'i turn on, turn off yapabilirsiniz. Aç kapa yapabilirsiniz. Bende kapalı, o yüzden atlamalar yok. Ben öyle daha rahat çalıştığım için direkt kapatıyorum. Şimdi tamam. Bir şey çizdik biz buraya. Şu anda peki electrical motor M1 ile X1'in hangi uçlarının bağlı olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Sadece bir çizim yaptım. Şu anda AutoCAD'den farkı yok şuraya kadar yaptığım işlemin. Ama Electrical'a bizim bunu söylememiz lazım. Hangi ucunun hangi uca bağlı olduğunu. Ne yapıyorum? İstersem buradaki çizgiye
çift tıklarım. İstersem de sağ tıklayıp kablo detayı derim. Şöyle bir pencereyle karşılaşırım. Bu pencerede ne diyor bana? Burada diyor M1 var. Uçları bunlar. Sol tarafta diyor terminal var diyor. Clemens grubun var. X1 Clemens grubu ama diyor hiç Clemens eklememişsin. Ortada da diyor bir kablo atman lazım. Kablo atmamışsın. Tamam. Yapalım. X1 Clemens grubunu burada görüyorum. Spesifik olarak Clemens'lere özgü. Tekrar söylüyorum. Clemens'lere özgü şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız burada. Şu iki tane komutla karşılaşacaksınız. Bizim kullanacağımız sık olarak şu. Insert terminal. Clemens ekle. Bu sadece Clemens'lerde vardır. Normal sembollerde bakın M1'de böyle bir şeyle karşılaşmayacaksınız veya diğer sembollerde. Clemens'lerde biz istediğimiz kadar buraya Clemens ekleyebiliyoruz. Insert terminal diyorum. Şimdi motorda 4 tane uç var. Benim de buraya 4 tane Clemens eklemem lazım. Çıkan pencerede 4 yazıyorum. OK diyorum. Şimdi ortaya kablo eklemem lazım. Bunun için de diyor ki çift tıkla diyor. Kablo ekle diyor. Tamam, çift tıklayalım. Çift tıkladım. Beni bu sefer kablo kütüphanesine yönlendiriyor. Dikkat ederseniz programın şöyle bir güzel tarafı var. Lazım olan şeyi sizden istiyor. Bir yere tıkladığınız zaman veya çift tıkladığınız zaman istediği yere zaten sizi kütüphaneye yönlendiriyor. Siz o kütüphanelerden seçim yapıyorsunuz. Şimdi yine bir class, yine bir filtre. Aslında pencereler hep birbirine benziyor. Bu anlamda da kullanımı kolay aslında uygulamanın. Şimdi ben üretici seçmeyeceğim. Seçeceğim şey bana 4 damarlı bir kablo lazım. Şurada conductor number var. Geliyorum buraya 4G'yi seçiyorum. Bir tanesi ground olacak diye 4G'yi seçiyorum. 4G'nin anlamı o. Bana kabloları göster. Kütüphanende ne varsa. Bir şeyler çıkardı. Ben buradan şunu seçeyim. Yukarıdaki 1000 R2V diye giden bir kablo varmış. Sizde bu olmayabilir. Hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Şu an eğitimde olduğumuz için önemi yok. Ben çift tıklıyorum. Aşağıya gelmesini sağlıyorum. Select diyorum. Kablo buraya geliyor. Güzel. Bunları bağlayalım. Şimdi bağlamayı da göstereyim. Çok basit. Şöyle yapıyorum. Seçiyorum şöyle topluca sürükleyerek. Seçiyorum topluca sürükleyerek. Yukarıda connect var. Bağla. Connect dedim, bağladım. Seçtim, bağladım. Şu an artık bir rapor çektiğim zaman M1 motorunun U ucunun V1 kablosunun brown damarıyla veya kablosuyla X1 terminalinin birinci Clemens'ine bağlı olduğunu raporunu alabilirim arkadaşlar. Close diyerek pencereyi kapatabilirim. Close dediğim zaman zaten kablo üzerinde de bu çizgi üzerinde de hangi kabloyu kullandıysanız o kablonun bilgisini görüyor olacaksınız. Şimdi gelelim şu sensör bağlantısına. Yine line diagram, draw cable dedim. Clemens'ten aldım. Sensöre bağladım. Şimdi bu bağlantıyı yaptıktan sonra tabii tanımlamalarını da yapacağım. Çift tıkladım. Şimdi Clemens'leri görüyorum. Motora bağladım, Clemens'leri görüyorum. Tamam, buraya 2 tane daha Clemens ekleyeceğiz. Kablo yok. Zaten kablo dağıtamadım. Şimdi B1'e baktığım zaman bir şey gözükmüyor. Şimdi bakın. Ben motoru buraya attığım zaman motorla bağlantısını yaparken motorun uçları buraya geliyordu. Peki B1'in bağlantı uçlarını niye görmüyorum? Bu bir Clemens değil ki şuradan da hemen ekleyeyim. Değil mi? Şimdi bakın az önce bahsettiğim eklediğimiz sensöre şuraya eklemiyoruz. Bakın ben bunu birazdan göstereceğim dediğim kısma geldik. Şimdi eğer siz bir sembol kullandıysanız burayı çarpıyla kapatıyorum.
Bir işlem yapacağız o yüzden. Çarpı ile kapatıyorum. Eğer siz bir sembol kullandıysanız, bu sembolün üzerine de bir üretici attıysanız, o üreticinin arkadaşlar bağlantı uçlarının bilgisi kesinlikle olması lazım. Bu bağlantı uçlarının bilgisi olmazsa ne tek hat şemasında bağlantısını yapabilirsiniz ne de çok hat şemasında bağlantılarını yapabilirsiniz. O yüzden hemen şuraya gelelim. Sağ tık, sembole sağ tık, sembol properties. Sembole sağ tık, sembol properties. Manufacture part and circuit. Üretici parça ve devreleri. Bizim üreticimiz buydu. Değil mi? Az önce eklediğimiz üretici buydu. Onun bir properties'ine girelim. Yukarıda properties, özellikler. Şimdi burada eksik bir şey yoktu hatırladığımız kadarıyla. Neyi eklememiştik? Circuit terminal kısmını eklememiştik. Yani devreler ve klemensler kısmında bir şey eklememiştik. İşte eksik yaptığımız şey buydu. Bundan dolayı da kablo bağlantısını yapamadık. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. İsterseniz kendiniz eklemiş olun, isterseniz Electrical'ın kendi kütüphanesinden bir şey indirmiş olun. Kesinlikle ve kesinlikle circuit and terminal kısmında, yani devreler ve klemensler kısmında eğer bağlantı ucu yoksa onun bağlantısını yapmışsınız sayılmaz. Zaten yapamazsınız. Dolayısıyla buraya bir ekleme yapalım şimdi. Yukarıya devre diyelim. Devre diyelim derken circuit kısmında, devreler kısmında add diyelim. Bir tane ekledik. Tipine bakıyorum, black box. Hayır, black box olmayacak. Bu sensör, dedektör tipinde olacak. O yüzden tip kısmında sensör dedektörü seçiyorum. Aşağıya geldiğim zaman terminal diye bir şey var. Yani klemensler diye bir şey var. Şimdi burada da bir tane 00 var. Şimdi benim oluşturacağım terminal şöyle. Şurada kısa bir bilgi vereyim size. Şimdi arkadaşlar şu kısım bir devre. Şuradan başlıyor. Şöyle gidiyor. Bu bir devre. Yani bir tane circuit var. Ama burada kaç tane klemens var? Bağlantı için konuşacak olursak bir burada, bir burada veya şuraları düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bunu bir sensör olarak düşündüğümüz zaman burada ne var? Bir tane devre var. Bir tane circuit var. 2 tane de terminal var. Yani 2 tane de klemens var. Motoru düşünelim. Motor için düşünecek olursak şöyle bir motor çizmeye çalışayım. Bunda bakın 1, 2, 3, 4 tane ne var? Devre. Yani bu bir motor eklediyseniz siz 4 tane circuit ekleyeceksiniz. Her circuit'ın da yani her devrenin de bir tane klemensi olacağı için her biri içinde bir tane terminal ekleyeceksiniz. 4 tane de terminali olmuş olacak. Tamam. Yani terminal nedir? Devre nedir? Klemens nedir? Bu iki sembolden aklınızda kalsın. Şimdi bu mantıkta ilerleyelim. Sensör bir tane devre ekledik. Ne yapacağız? 2 tane klemens ekleyeceğiz. Dolayısıyla bir tane zaten eklenmiş vardı. Bir tane de et diyerek ben ekliyorum. Hatta bir tık ileriye de gidiyorum. Mark kısmına da buna ne diyelim markına? S1, S2 olsun. Yani bir ucu S1, bir ucu S2 olsun. Harika.
Okey diyorum. Diyor ki zaten diyor senin eklediğin bir üretici vardı diyor. İstersen bunu diyor güncelleyeyim. Ya da diyor sadece bu ürün için mi bunu istiyorsun? Hayır diyorum. Bütün kataloğu güncelle. Update katalog. Okey dedim. Pencereyi kapattım. Şimdi bu yaptığım işlemi ne yaptık? Sağ tık, Symbol Properties, Manufacturer, Home özellikler dedik. İstersem ne yapabilirdim? Zaten üretici kısmında bir eksik olduğunu biliyorum ya. Library derdim. Manufacturer Part Management kısmına girerdim. Buradan dedektör sensörlerden veya filtreden bulurdum sensörümü, özelliklerine girip oradan da yapabilirdim. Aynı şeye gelir arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Şimdi bakalım olmuş mu? Şu terminalle sensörün, klemenslerle sensörün bağlı olduğu kabloya çift tıklıyorum. Bakın sağ tarafta sensör dedektör kısmında S1 ile S2 bağlantı tuşları geldi. Harika. İstediğim şey buydu. Şimdi o zaman devam edelim. Clemens, 4 tane Clemens vardı. Bunlar motora bağlı zaten. 1 diye bağlı olduğunu görüyorum. Yukarıdan insert terminal diyorum. Clemens ekle. 2 tane Clemens ekleyeceğim. Şurası 2 olsun. Okey dedim. 2 tane Clemens ekledim. 5 ve 6. Clemensler. Kablom yok. Kablo ekleyeceğim. Ne yapıyorum? Çift tıklıyorum. Yine üretici falan benim için önemli değil. Bana 2 damarlı bir kablo ver diyorum. Konduktör number'ı, yetken numarasına 2 yapıyorum. Buradan bir tane seçeyim. Yine şu 1000 R2V olandan seçeceğim. Çift tıklayıp aşağıya gelmesini sağladım. Select dedim. Şimdi bağlantısını yapalım. Bu taraf Clemens tarafı çoklu seçebileceğim bir alan. O yüzden yine motorda yaptığım gibi seç, bağla. Sensör tarafında şöyle bağlıyorum. Tek tek bağlayacağım bakın. Seçtim. S1'i seçtim. Bağla dedim. Blue'yu, maviyi de S2'yi seçtim. Bağla dedim. Şu an Clemens'lerin 5 ve 6. Clemens'i sensörün S1 ve S2'sine bağlamış olduk. Elif Hanım, geri dönüşler için teşekkürler. Tamam. Devam ediyorum. Bağlantımızı yaptık. V2 kablomuz. Bir işlem daha yapacağım. Ondan sonra ara vereceğim. Şu sensör gibi bir sensörüm daha olacak. Bir daha aynı işlemleri yapmak istemiyorum. O yüzden şöyle pencere içerisinde kablomu ve sensörümü seçiyorum. Veya kontrole basa tutarak da seçebilirsiniz. Ctrl C, Ctrl V yaptım klavyeden. Şu an mouse'un ucunda istediğim herhangi bir yere sensörü bırakıyorum. Bıraktığım anda bakıyorum kablo V3 oldu. Harika. Sembole bakıyorum B2 oldu. Bu da güzel. Ama bağlantısı yok. Şu bağlantısını yapmak için kablonun üzerine tıklıyorum. Ucundaki mavi, şöyle yaklaşayım biraz. Kablonun ucundaki mavi yerden tutuyorum ve kabloyu şöyle basılı tutmanıza gerek yok bu arada. Bir kere basmanız yeterli. Şu anda tuttu. Gelip sembolün üzerinde bırakıyorum. Sembolün üzerinde bıraktığınız anda, yani terminal üzerinde bıraktığınız anda yine noktanın çıkmasına dikkat edin. Bağlantının sağlandığını görmeniz açısından önemli.
Tamamsak bunu yaptıktan sonra sizce klemensler oluşmuş mudur? Kendi kendine oluşup bağlanmış mıdır? Bence bağlamamıştır. Bir kontrol edelim. Hemen V3 kablosuna çift tıklıyorum. Bakıyorum kablonun sol tarafı soru işareti. Diyor ki nereye bağlayacağım ben bunları? Bilemiyorum. Tamam, ben sana hemen terminal oluşturayım diyorum. Insert terminal. 2 tane terminal oluşturacağım. Evet. OK dedim. Seçtim. Bağla dedim ve Clemens grubuna 7. ve 8. Clemensleri de ekleyip kablo bağlantısını yaptım. Diğer tarafta bir şey yapmama gerek yok. Zaten kopyala yapıştırdan gelen bağlantı benim işimi görüyor. Close diyerek pencereyi kapatıp işlemimi tamamlıyorum.